like clockwork. Olayları şahitlik etmiş aslında. Annesi. As soon as I put it in, I knew what it was. Ha, o gece aitti. 16. doğum günü partisi. Olayların kötüye döndüğünü görmüş annesi de. Öfke. Come home to me. Your Lex'i öldürmedi mi? Annesi mi öldürdü? Herkese merhabalar. DT TV'ye hoş geldiniz. Ben Agün. Ne yaptığını biliyorum. 6. bölümü seyredeceğiz. Geçtiğimiz bölümde artık gizemler ortaya çıktı. Richard'la Catherine'in bağlantısını gördük. Kesin bir şey söylemeyeceğim. Aslında kesin şu an her şey ortaya çıktı ama bazı şeyleri daha yavaş anlayabiliyorum. Catherine'le Lex'i aynı kişi. Zaten direkt bize açıklayacaklar. Onun için dert etmiyorum. Başlayalım. İyi seyirler dilerim. Geçtiklerini göreceğiz sanırsam, evet. Let's go, Kelly Clan. We're burning daylight. Kelly tayfası. It's Lexi now. Of course it is. Lexi, evet. I don't know, Andrea. Ablası Andrea nasıl öldü bir de? I don't know. Maybe make better choices. Evet, Lexi ile Catherine aynı kişi de. Andrea nasıl öldü? Go easy on the junk food. You're gonna tip the boat. Wow. Ya ama klasik ablalar, kardeşler falan normal. Taylor off the counter. Ama dokundu gibi. Ablasını mı öldürecek yoksa? Aslım'ını bitiriyor ablasının. Aslım tekneye de biniyorlar ya. Onun için Aslım olmayacağı için belki de böyle ölecek ablası. Oh. most things to killing people. Evet, Aslım. Denizin ortasında, of. Böyle ölmüş Andrea. Yani hemen yardım çağırıyor. Zoe de öldü. Sıra Anna'da. Şimdi sıra sende. Şimdi benim... I think Richard might have helped her. Who are you talking to? Of. Evet. Who is it? Who is it? Jack anladı. Hadi koş. Konumu attı sana. Need to talk to you, Look, Jack. you want to come with me? Come with me. I gotta go. Aha. Jack çünkü olduğunu düşünüyor. Why did you go to the morgue looking for a wedding ring? Evet. Bazı konuları biliyor. Found in contaminated DNA. You kept redirecting me towards Clyde Duffy. Evet. Rachel's phone. Yalanlarından dolayı böyle oluyor Jack. Going anywhere. Heh. Till I get some. Bir de aslında doğru olanı yapmaya çalışıyor kendince. Jack ama hepsi Jack'in yalanları yüzünden valla. İnsanların yalanları yüzünden. Herkes birbirine yalan söylüyor. I think maybe you don't realize who you're married to. It's okay. I promise you. Of. Bayıldı. Help kill those women? Evet. Yardım ediyordu başından beri. Çantasında silah vardı, evet. Bunu biliyor Richard. Vuramıyor da. Mermisi bitti. Open the door right fucking now! Geldi. Lexi de. Lexi seninle konuşmaya da yapmamız lazım. Liar. You are a liar. You've always been a liar. You lied. İçindekileri atıyorlar. Oh, bıçakları kapıyor. Oh. Lan kan görmeye bile dayanamıyor kadın bunca kişiyi katlettikten sonra. Tried to blackmail Lexi Jones a while back. Got her face. Went to St. Hilary's together. Evet. What is the dead sister's name? Andrea. Andrea Kelly. Kelly. Evet. Lexi'nin asıl kişi olduğunu anladı. Catherine Kelly is Lexi Jones. Evet. I need you to meet me at the Kelly house immediately. I'll send you the address. Go. Güzel. Kelly'lerin adresini de biliyor. Oraya gidiyorlar. Doğru noktaya. Priya çok zekice oynuyor vallahi bu oyunu. Git Richard'ı çıkart. Of. Knockout. Aha, geldi Jack de. Bir şey saplayacak değil mi? Aldığı bir şey saplayacak. Silahı gördü ama mermisi yok ki. Anna'nın silahı değil mi o? Mermisi yok ama. Mermisi yok, evet. Oo, kim sıktı? Helal lan sana Freya. Yetişti, kurtardı valla. Nasıl yetişti bir de o da var. Nasıl yetişti lan? Jack zaten beri sürüyordu. Ena'yı hem Freya'yı nakat etti de geldi buraya. Ama Freya nasıl bu kadar hızlı gelebildi? Allah Allah.
İlk defa birisini öldürdü, evet. Çok iyi atıştı ama. Vallahi helal olsun. Çok iyi bir dedektif olacaksın. Çok iyi bir dedektifsin hatta. Aha, evet. Gerçekleri duymak istiyor. Helen and Helen ve Zoe. they Onlar. and these men showed up. Hı hı. Aralar hep böyle oldu. Böyle başladı. And Rachel and Helen and Kız kardeşin. Evet, Zoe bunu sana anlatmaya çalışmıştı bugün. Yani geçtiğimiz gün. Ama dinlemedin. Dinlemeyi tercih etmedin. I shouldn't because of Zoe, and then the truth is Jack. Şimdi Mac bir de yetim kaldı. Tabii Jack amcası var ama. Böyle sona erecekmiş demek ki. Richard'ı da aldılar sanırsam. Göstermediler ama. I remember when the Kelly girl died. Andrea, this one's older sister. Asthma attack, I think. Astım krizi. And odd. Tuhaftı da. Nasıl tuhaf? I don't think I've ever seen a body cry like Catherine Kelly. Catherine Kelly. The hell? I'll be damned. Ne ya? Rachel Hopkins' nails? Yeşil Hopkins'in tırnakları. Sheriff. We got a knife. Ya cinayet silahını da buldular. Richard. Richard'ın sesini duyuyoruz güzel. Yeah, guess so. Some things never change. Şimdi röportajına dönecek. Jack'in ama bir açığa alınmasını bekliyordum da sanırsam Priya her şey olduğu gibi anlatmamış. Priya ile bir konuşma da yapmaları lazım. Ne söyleyecek acaba? Yani bu da var. Geçmiş anlatacak mı? Olanların ortasında nerede? Onu da anlatacak mı? You think I'll be okay? Başın nasıl? Neden belada olacak ki? Even though her gun wasn't loaded. Lexi'nin silahı dolu değil ya. Ama yine de o kıza sıktı o yüzden. Still on again. O yüzden başı belaya girecek mi diye korkuyor şu an, anladık. And finally, oh no, this is so sweet. Congratulations. Bir yıl sonra. Deception or Jack Mac'le beraber. Atlanta'ya dönmüşler. Büyük şehre gelmişler. Belli. Mi? Yok, Atlanta değilmiş. Hala Decatur muydu? Şehirde hometown'dalar. You brought it anyway? Ben Anna ile birleştiler zannettim ya. But you know it does stink. Right? Ama Anna'nın arabası. It does. All right. I've been baby. Sanki. Hamile. Evet. see what would I do without you, Danny? Tell me. What do you got for me? We got the paperwork today from Richard's attorneys. Richard'ın avukatı mı? No. It's just with your new contract and all. She's what's the word? Assertive. Kararlı. Yeni bir sözleşme yapmak üzere Anna ile beraber. Belong the Today Show offer at you like an ads, huh? Today Show. Yani başka yerden iş teklifi gelmiş bir de. Louis Vuitton and Louboutin. Okay, all right. Here's what I'm gonna do. I'm gonna talk. Thank you. Have a good weekend. Thank you Give so her a much. hug. Beraberlermiş, evet. Yours and mine, Yours and mine. ours and theirs, Ours and theirs. his and hers. His and hers. Charlotte Alice Harper. Ama daha huzurlular, baksana. Bu arada hala nasıl kaybettiklerini görmedik yani. Rahatsız hastalığı varmış. Hastalıktan kaybettiği belli. Kız kötüdür çünkü çok ağlıyordu. To this place. Ama ne hastalığı acaba? Tamam, onu söylemediler de. Neyse. We all hide behind the version Annesinin evi. present to the world. Annesine bakıcı da tutmuşlar. Güzel. Sonunda. And yet the most dangerous thing we do is lie. Yalan. Or you can let it sustain you. Sizin bir zarf bırakmış. Her hikayede en az iki taraf vardır. Ne oldu, bu zarf niye bizi bu kadar gerdi? Jack asked me to watch that precious grandbaby of mine. Ne yaptın? Ne oldu? İşte şimdi Alice'in nasıl öldüğünü göreceğiz. Doctor called it crib death. Beşik ölümü dedi. Ama başka bir şey var demek ki. A few months later, you disappeared. Annesinin zarfıymış bu. Mostly I'd go to the only place I thought you might come back to. Charlotte'ın, Alice'in mezarlığı. Like clockwork.
Olayları şahitlik etmiş aslında. Annesi. As soon as I put it in, I knew what it was. Ha, o gece aitti. 16. doğum günü partisi. Olayların kötüye döndüğünü görmüş annesi de. Catherine burada Ellen'ın da olaylara dahil olduğunu düşünüyor ama Catherine yardım ediyor yani. Nasıl hala düşünebilir ki? Catherine sana yardım etmeye çalışmış, seni kurtarmaya çalışmış. Böyle bir kaset neden Anne tuttun? Onu da anlamış değiliz. Öfke. Come home to me. Your Lex'i öldürmedi mi? Annesi mi öldürdü? Annesini geceleyin çıplak dolaşırken görmüş, aslında bulmuştuk. Ama bir dakika ya, Lex'i olayların neresinde o zaman? Catherine olayların neresinde? and a sharp knife. Abi. There I am. The picture. Numara yapıyormuş aslında. Cidden şey yok aslında. Alzheimer falan bilmem nesi yok sanırsam. Numara yapıyormuş. My memory. Ya da numara yapmasa bile ya çok şeyin farkında. I got you, you little bitch. I got you. Invisible. Okulun yedek anahtarı da yani tabi okulun anahtarları olduğu için okula bu yüzden girebilmiş. Helen'i bu yüzden öldürebilmiş. Lex'i öldürmedi mi? Allah Allah. Same door. Zoe'nin evine de böyle girebilmiş. Helen'e de böyle ulaşabilmiş. Tamam, bu çok mantıklı açıkçası. Even when the truth is right in front of us. Evet, çıplak ayak izleri. Ah be ulan, çok mantıklı. Biz niye bunu hiç düşünmedik? Çünkü kadının geceleri dolaştığını hiç valla kadına bu gözle bakmadık ha. I thought prison for a bad Nişan aslında ilk bölümden çıkartabilirmişiz hatta. Çünkü tam o gece yani yine dışarıda çıplak dolaştığını falan o gece diye söylememiştim ama dışarıda çıplak dolaştığını falan bulmuştuk. kept you here, Zoe. Zoe. Ne yapacaksın şimdi Anna? Annenin başından beri katilmiş. Ve gerçeği de öğrendin. Ve bunun hepsini de seni çekmek için yapmış. 'Cause soon you'll be a mother again. Of. Love my grandbabies as I've loved you. Veda mektubu aynı zamanda bu. Oo. Oh, my love, my precious girl. Your mother. Wow. Çıkıp da şimdi açıkça söylemeyecek. Benim annem katil. Aslında Lex'i Catherine öldürmemiş de annem öldürmüş diye söylemeyecek açıkçası. Bu bariz. Richard'la Lex'i aslında masum mu? Ya tabii Lex'i yani Catherine kendi kız kardeşini öldürmüş ama yani bunu da isteyerek yapmamış. Büyük ihtimalle bunu öldüreceğini düşünmeyip de karşını öldürüleceğini orada düşünmeyip de aslından dolayı sadece kendisini biraz canı sıkacağını ya da biraz canını acıtmak istemiş açıkçası Catherine o tekne olayında, ablasının, Andrea'nın. Fakat ölmüş. Bundan sonra çok ağlamış, deli gibi ağlamış falan böyle. Şerif de söylüyor bunu açıkça. Ama onun dışında hiçbir cinayeti Lex'i yani Catherine işlememiş. Ve yani Richard da demek ki masum. Hiç kimseyi öldürmemişler çünkü aslında. Richard özellikle kimseyi öldürmemiş. Peki niye Rachel'la daha önceden beraber olmuş? Neden Lex'i bu kadar yakınlaşmış Anne'ye karşı? Anne'ye neden bu kadar yakınlaşmış ki aynı işe koyulmuşlar? Yani aslında şu çok mantıklıydı. Bunların hepsi Lex'in yıllar boyunca kurduğu bir plan olarak oluşması çok mantıklıydı. Anne'ye yakınlaşması falan böyle bilmem ne. Ama annesinin böyle bir şey yapması da aslında vallahi aşırı duygusal. Tabii ki iyi değil. Ama çok etkileyici açıkçası. Muhteşem bir son olmuş. İncelemem gereken bir iki de nokta var. Bir iki noktayı inceleyeceğim. Şimdi bir tık daha bazı nasıl önemli gördüğüm noktaları inceledim. Mesela Catherine'in ablasının ölümünden sonra cenaze evinin bodrumunda mı nerede işte kafeteryasında donat yiyip de gülmesi falan böyle Catherine'in evet aslında soğukkanlı bir katil olduğunu gösteriyor ablasını öldükten sonra bile. Ama Helen ve Rachel'ı ve Zoe'yi öldürme planı hiç yapmamış. Belki Anna'yı öldürme planı yani belki de öldürecektir ama yani hiç böyle bir şey olmamış tabii ki de. Ama işte mesela merak ettiğim konu bu. Neden o zaman Richard Rachel'la beraber oldu daha öncesinde? Yani beraber oldular bilmiyoruz bu arada ama aynı otelde kalmışlar. Bunu Lex'i belki de göndermiş diye şey düşüneceğiz. Ama yani yok herhalde öyle bir şey. Yani o yüzden bazı boşluk bırakılan yerler var. Belli Richard'la Lex'i olayların ortasına konulmaya çalışılmış. Madem Richard'la Lex'i Rachel'la Helen'i öldürmedi. Neden ya da Rachel'la bu kadar yakınlaştırıldı Richard mesela?
aynı otelde kaldılar? Yoksa sadece bir tesadüf müydü? Jack orada yanlış bir ipucuna mı takıldı? Ve neden Lexi Anna'ya bu kadar yakınlaştı? Anna'yı öldürmek belki de planlıyordu cidden. Anna 2 sefer... Anna'ya hatta baş kötü olarak giriyordu Catherine. Aynen. Yani Lexi Anna'yı baş kötü olarak giriyordu. İkidir çünkü kendisine tuzak kurduğunu düşünüyordu. Tabii ki aslında böyle bir şey yok. Anna böyle bir şey planlamadı. Hep Rachel'ın başından bu işler kalkışmış. Onun için Catherine başından beri hep Anna'nın peşindeydi. Okey. O yüzden Anna'yı sadece Richard'la beraber Anna'ya yakınlaştı o yüzden. Ve o yüzden Anna'yı evine çekti. Göl evine. Tamam. Şimdi daha iyi oldu. Daha iyi yani bir şeyler netleşiyor kafamda. Ama şöyle bir şey de acaba Lexi cidden Anna'yı öldürecek miydi? O da var. Ya büyük ihtimal öldürecekti ama neden silah yoktu öldürecekse. İşte mesela hatta Anna Richard'a silahla sıkıyor falan böyle dur be ne yapıyorsun falan diye Richard bile altına sıçtı yani. Ben orada hatta şey zannettim orayı ilk görünce. Ulan yani madem Anna'yı buraya çektiniz, madem Anna'yı tuzağa çektiniz, hiç silahınız bir şeyiniz yok mu? Neden bu kadar korkak davranıyorsunuz Richard falan böyle diye. Ya da Lex neden üzerine çat diye atlıyor? Neden bıçağı bir şey yok yani onca kişi bıçaklamış bilmem ne yapmış falan böyle. Neden üzerine atlıyor böyle? Richard'ı kurtarmaya çalışıyor hala. Bunlar katillerin değil de sanki katilden kaçmaya çalışanların yapacağı hareketler gibi. O yüzden bana çok garip gelmişti ama kötü oyunculuk gibi geldi bir an için. O yüzden boş vermiştim kendi kafamca orada. Ama şimdi çok yani güzel oturmuş vallahi güzel oturmuş. Neden Lexi'nin yani Catherine'in Anna'ya karşı böyle birebir çıplak el mücadelesine girdi ya da Richard'ı kurtarmaya çalıştı. Richard neden silahtan böyle kaçınıp da ya silahtan tabii de kaçınacaksın ama dur ne yapıyorsun falan böyle gibi tepkiler göstermesi daha net şimdi oturmaya başlıyor. İkinci sezon gelecek mi merak ediyorum. Gelecekse nasıl olacak? Ya çünkü aslında şu an katiller belli oldu. Richard'da şu an Anna annesini ortaya çıkartmayacak ama Richard şu an gereksiz yere hapiste. Yani çünkü birisini öldürmedi ama öldürülmüş gibi gözüküyor şu an. Öldürmüş gibi gözüküyor. Ben bir şey yapmadım falan diyor ve bir şey de yapmamış. Birisini öldürmemiş. Ama şu an esas suçlu kendisi gözüküyor. Deliller de var. Yani annesi bıçağı, tırnakları falan böyle evlerine bırakmış. Evet. Yani güzel bir seriydi ama ikinci sezon geleceğini düşünmüyorum. Çünkü esas birlikte olacak kişiler birlikte oldu. Bütün kötüler bu serinin başından beridir. Herkes gerçeği söylese, herkes Jack mesela gerçeği söylese, Anna gerçeği söylese direkt hiç böyle olmayacak, direkt olay çözülecek de direkt esas katil bulunur diye bakıyordum. Esas katil Catherine bulunur diye bakıyordum. Ya çünkü mesela o C'nin kim olduğu Clyde olmadığı, o C'nin Clyde olmadığı çıkartılır ve oradan Catherine'e belki gidilebilir. Yani esas katil direkt çat diye bulunabilirdi de ilk bölümde. Hiç kimse yalan söylemeseydi. Esas konu burada yalancılık diye bakıyordum ama annesinin katil çıkacak çünkü hiç kimse tahmin edemezdi. Hiç kimse ortaya çıkartamazdı. Bütün deliller Catherine'i gösterirdi açıkçası. Hala. Ama işte Catherine'in bu sefer evinde bıçağı bilmem ne falan bulamayınca, yeterli delil de bulamayınca belki de olaylar annesine dönebilirdi. İşte yalancılık yani belki de Jack Anna falan bu insanlar yalan söylüyor. Hatta Jack yalan söylemeseydi bir şey söyleyeyim mi? Esas katil annesi bulunurdu. Katil bulunurdu asıl. Catherine'e gidilirdi ilk başta. Catherine gösterilirdi. Çünkü o meselelerden dolayı Catherine'e ilk başta Jack'in üzerine şüpheler çekilirdi. Sonra o C'den Catherine'e şüpheler çekilirdi. Clyde olayları gerçekten de anlatması gerektiği için Catherine'e şüpheler çekilirdi. Ama ikisinde de cinayet silahı bulunmayacağı için işte ve Lexi de başka bir şehirde olduğu için o sırada ve Priya belki de ilk baştan böyle o annesinin durumunu da öğrenmiş olsa Priya belki ona dikkat eder. Priya çünkü çok zeki birisi. Annesinin o gecelerde çıplak bir şekilde dışarıda dolaşması falan böyle o hırkanın kime ait olması ayak izi, çıplak ayak izi. Çıplak ayak izi mesela sadece ilk sezonda ismi geçti. Biz direkt Anna'nın çıplak ayak izi diye zannettik ama annesinin olduğu mesela Priya direkt bağlaştırabilirdi belki de. Evet. Helal olsun sana Priya da işte. Yani herkes çok yalancı maalesef. Ama benim için çok güzel bir seriydi. Yani çok beğendim açıkçası. Oyunculuklar mükemmeldi. Cidden bazen düşünüyorum. Mesela sondaki Lexi ile Richard'ın oyunculuğu bile. Kötü oyunculuk falan diye düşündüm ilk başta. Çünkü o yani bir katiller öyle davranmaz. Ama aslında kötü oyunculuk değilmiş. Aslında planlanmış ve yani onlar ve katil olmadıkları için öyle davranıyorlarmış. Dur bilmem ne falan Richard'ın davranması falan bile esas katillerin onlar olmadığını gösteriyor orada. Esas katil annesi oldu. Çünkü yani soğukkanlı bir şekilde annesi bütün cinayetleri işlemiş. Yani oyunculuklar da mükemmeldi. Çok sevdim valla. Böyle üzerine düşündürülecek bir şeylerin yavaş yavaş ortaya çıkması harika bir seriydi. Evet seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Başka serilerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.